Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Yarışmaya geldik değil mi? Sonuna kadar yarışmaya. Benim kendi kendime söylediğim içsel meditasyonlarım var. Onlardan biri benim. O durabilmeler bana çok büyük dönüşümler yaşattı ve hissediyorum. Yani benim bilgelik seviyemi çok arttırdı. Bunun yolu yoga mı? Bizi çok kuvvetli kılıyor. Hem iş ortamında, hem spor hayatımızda, hem sosyal hayatımızda hep beraber olmamızı sağlıyor. Çünkü ben global bir isim olmak istiyorum artık. Çocuklarımız da bizim hayatımızın içinde. Yoga, koşu, yüzme hepsiyle birlikte. Burada büyük bir takım işi yapıyoruz. İşte kadın olmadığında dediğim gibi Everest'te bile title'ını sorabiliyorlar. Eski milli sporcu ya da milli sporcu yazıyor. Bence çok gurur verici bir title. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Yine Kapadokya'dayız. Yine Yunak evlerindeyiz. Bu kez iki çok sevimli, çok sempatik, saygıdeğer iki yarışmacımız var. Corendon Teams'ten sevgili Ceren Küçük Çetin ve Ali Özkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmaya geldik değil mi? Sonuna kadar yarışmaya. Sonuna kadar. Ali, Ceren senden daha iddialı gibi görünüyor. Evet, benden daha iyi hazırlandı. Öyle mi? Evet. Nasıl hazırlandın Ceren? Yaklaşık 4 aydır haftada 3 kez düzenli antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımı öncesinde kaç kilometre yapmam gerekiyor, ne kadar hızda yapmam gerekiyor, ne kadar eğimde yapmam gerekiyor. Öncesinde nasıl beslenmem Antrenmanları gerekiyor. kaç saatte bitirdin? Maksimum antrenmanım 4 saat sürdü. 4 saatte bitirdin İşten hedeflediğin. çıkıyorum, koşuyorum, sonra uyuyorum zaten. Burada mesafen ne? Kaç kilometre koşacaksın? 38 kilometre koşacağım. 38 kilometreyi kaç saatte koşacaksın? Tahminim 6 saatte yaklaşık bitiririm diye düşünüyorum. Cut-off 7 saat zaten. 6 saatte bitireceksin. Hedefim bu yönde. Eminiz değil mi? Eminiz. Tamam. Belki daha erken olur. Daha erken olur. Peki Ali, sen kaç kilometre Biz koşacaksın? 38 kilometreyi takım olarak koşacağız. Takımımızda birinci, ikinci, üçüncü koşanlar hepimiz şirket çalışanıyız. Farklı departmanlardayız. Haftada 2 gün birlikte antrenman yaptık. Takım kaptanımız da aynı şekilde şirketimizin bir personeli, bizim ailemizin bir üyesi. O parkura göre bizi sıralama olarak da yerleştirdi. 38 kilometrede güzel bir derece bekliyoruz. Peki Corendon Team kaç kişilik bir ekiple geldi buraya? Şu anda yaklaşık 30 kişi var burada ama biz normalde 60 kişilik bir ekibiz. 60 kişilik bir ekipsiniz. Ve ordu gibisiniz ama yani ekip gibi değil. Hakikaten çok kalabalık. Güçlü bir orduyuz ama. Değil mi? Peki Ceren, ne iş yapıyorsun Corendon'da? Ben uçuş tarifesinin planlanmasından sorumluyum. Bir uçak ne zaman, nereye gidecek, hangi saatte, hangi uçuş yapacak bunun planlanmasından sorumluyum. Yarın itibariyle önümüzdeki bir yıl hangi uçağın ne zaman, nereye gideceği şu anda benim sorumluluğumda. Peki ne yapıyorsun? Diyelim ki uçak rötar yaptı 2 saat. Hemen arkasındaki uçuşlara bakıyorum. Bundan sonra başka yolcumuz etkilenmesin bu rötardan diye. Devamını nasıl kurtarabilirim, nasıl daha çok bu rötar uzamadan en kısa sürede nasıl minimize edebiliriz? Çok stresli bir şey yapıyorsun. Büyük bir ordu olarak çalışıyoruz zaten. Stresli ama güzel, dinamik bir işi yapıyoruz. Ya antidepresan almıyorsun değil mi? Koşuyoruz. Koşarak atıyorsun. Peki Ali, sen ne iş yapıyorsun? Ben hava yolları tarafında yine Ceren Hanım'la aynı binada uçuş işletme departmanında çalışıyorum. Uçuş işletme departmanının teknik dokümanlarının, özellikle kokpit personelinin faydalandığı teknik dokümanlarının güncellenmesi, güncel yayınlara göre takibini sorumluluğu. 3 yaşındaymışım gibi anlat. Ne demek kokpit personelinin faydalanacağı? Pilotların faydalanacağı şirket kurallarını içeren ve aynı zamanda uçağın teknik dokümanlarını içeren dokümanların takibini yapıyorum ve bunun zamanında yayınlanmasını takip ediyorum. Mesela ben bir pilotum, Corendon pilotuyum. Diyelim ki ben Hollanda'ya gideceğim, Hollanda'ya uçacağım. Bana ne gibi bir uyarıda bulunuyorsun ya da ne gibi talimatlar veriyorsun? Eğer Hollanda'da uçacağınız meydanda bir olumsuzluk varsa, kapanmış bir meydan varsa vesaire gibi konuların ikazını anlık olarak veya işte belli bir süre içerisinde çeşitli kısıtlamalar varsa O onları, kısıtlamalardan biri ne mesela? Çeşitli kısıtlama dediğin. meydan sayısı 1'den 2'ye dönebilir. Meydan içerisinde indikten sonra park pozisyonuna giderken kullandığınız yollar kapanabilir ve burada pist içerisinde geri dönüş yapmanız gerekebilir. Ona göre iniş planlamanız ve pisti ona göre kullanmanızı, bizim kullandığımız tabirle pist içerisinde geri dönmeyi, backtrack tedbirinizi almanızı, hangi tarihleri içerecekse onları size bildireceğim dokümanı hazırlayan ve yayınlayanım. Peki bu yarışların işinize bir etkisi var mı? Olumlu ya da olumsuz. Bence muhakkak.
Olumsuz Yani nasıl? zaten yok bence. Olumsuz yok. Olumlu da Olumlu. biz burada büyük bir takım işi yapıyoruz. İlk Antalya'dan yola çıktığımız andan yarış bitene kadar ve hatta sonrasında da sürekli ekip arkadaşımızı kolluyoruz bir kere. Önceliğimiz tabii ki yarışı sakatlanmadan bitirmek. O yüzden daha önce mesela hatırlıyorum. Kemer yarışında birisi kayboldu dağda. Öyle mi? Bir ses duyuyoruz. Nereden geldiği belli değil ve parkurun dışında bir ses. Bütün takım bir anda yarışı herkes bıraktı. O kaybolan kişiyi aramaya başladık biz. Biz bir de bireysel bir iş yapmıyoruz. Takım işi yapıyoruz. Buldunuz mu? Bulduk. Sonra da el ele bitirdik yarışı hep beraber. Öyle mi? O yüzden takım gücünü kesinlikle arttırıyor, işbirliğini arttırıyor. Birbirimizi ne yaptığımızı, neden yaptığımızı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Olumsuz bir zaten yok. Aranızdaki iletişimi de herhalde tamamen geliştiriyor değil mi? Yani sadece işle değil, işin dışında da kurduğunuz farklı bir iletişim oluşuyor. Yani iş içinde de şöyle destekliyor. Ben burada takım arkadaşım olarak Ceren Hanım'ı tanıyorum, biliyorum, görevini biliyorum. Herhangi bir reaksiyon almamız gereken bir süreç olduğunda Ceren Hanım'ı doğrudan arayıp yanına gidip iş içinde süreci kısa zamanda çözüme kavuşturabiliyoruz. Bize çok faydası oluyor. Kaç yarışa katıldınız Corendon Team olarak? Saymadım ama 8 yıldır takımın içerisindeyim. Her sene yaklaşık 3 yarışa katıldıysam yaklaşık 24-25. yarışım falan muhtemelen. Senden bir anı aldık, kaybolan arkadaşımız. Onu bulmak. Peki senin bir anın var mı Ali? Ben 2 yıllık Corendonluyum. 2 yılda yapılan bütün koşu organizasyonlarına katıldım ve çok keyif aldım. Böyle anlatabileceğim özel bir anım yok ama bizi bu süreçte destekleyenlere vesileyle de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güçlü kılıyor. Bizi çok kuvvetli kılıyor. Hem iş ortamında, hem spor hayatımızda, hem sosyal hayatımızda hep beraber olmamızı sağlıyor. Ben yarın için size başarılar diliyorum. Yarış için başarılar diliyorum. Ayrıca program için de başarılar diliyorum. Ayrıca 3. başarıyı da iş hayatınızda diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Corendon Sport Talks az sonra Ece Vahapoğlu ve Bahar Saygılı ile devam edecek. Corendon Sport Talks'a yeniden hoş geldiniz. Corendon Team'den sonra şimdi 2 konuğum var. Türkiye'de spor deyince aslında akla gelen 2 harika kadın. Ece Vahapoğlu ve Bahar Saygılı. Biri milli triatlet, diğeri atletizmden bir parça böyle yogaya, wellness'e doğru dönüşüm sağlayan Ece Vahapoğlu. Hoş geldiniz. Milli yok ama lisans var diyelim. Peki birbirinizin yaptığı işe nasıl bakıyorsunuz? Çok gurur duyuyorum. Bir kere gerçekten yani ülkemizde çünkü nadir bulunan bir şey. Hem kadın olmak, hem işte işe güce koşturmak, hem anne olmak, hem de sporunu yıllardır istikrarla devam ettirmek ve farklı branşlarda, o da farklı branşlarda çok başarılara sahip. Ben de dediğiniz gibi farklı branşlarda kendi deneyimlerimi yaşıyorum. Dolayısıyla farkındalığı yüksek bir şekilde, yaşına göre de genç gösteren kadınlar olmak ve sporu sevmek çok güzel. Sen nasıl bakıyorsun Bahar? Ben şimdi çocukluktan sporcu olarak büyütüldüğüm için 9 yaşından itibaren antrenman yaparak büyüdüm. 25 yıl yaklaşık yarışır vaziyette antrenman yaptım. Şimdi baktığımda yani daha federasyon yokken bu triatlon sporunu yapmaya başlamışım. Öncüsü olmak, bir şeylerin başlangıcı olmak çok gurur verici bir şey benim açımdan. Ece için de aynı şey. Yani Ece bizim medya yüzümüz olarak sporu, kadınların spora olan ilgisini arttırmasına yönelik olan birçok çalışması oldu yıllarca. Destek oldu. Yani kadınların spor yapmasına görüntüsüyle, eğitimleriyle destek oluyor. Ben şunu düşünüyorum her zaman. Anne oldum, bıraktım. İşte çok çalışıyorum, bıraktım. Bunların hiçbirinin gerçekten bir excuse olmayacağını düşünüyorum. Herkes her zaman her şeyi yapabilir. Günde 1 saat spor mutlaka herkes tarafından yapılabilir. Ben anne olduktan sonra aktif yarışmayı bıraktım ama pek çok organizasyonda yer alıyorum. Peki oraya geleceğim şimdi. Niye buradayız? Niye buradayız? Corendon Team'le beraberiz, Corendon takımıyla. Corendon? İlk de değil. Öyle mi? İlk de değil. Peki yani bana aslında sürpriz gibi oldu. Çünkü az önce öğrendim ben niye burada olduğunuzu. Lütfen. Bu yıl 2. yılımız beraber. Kırmızı tişörtlerimizle biz koşuyoruz. Varız takımla birlikte. Ha, Corendon ekibiyle konuğumuz geldi. Harika. Şahane bir Sporcularımız da konuk küçük geldi. sporcular, yeni nesil. Olsun, harikasınız. Çocuklarımız da bizim hayatımızın içinde. Yoga, koşu, yüzme hepsine birlikte bir anda geliveriyorlar böyle ekrana, dersin ortasına. Şimdi 2 kavram var sizin hayatınızda. Yani Bahar'ın hayatında dayanıklılık, senin hayatında da Ece. Huzur, esneklik diyelim. Şimdi Huzur mu? Aslında o kadar stresli ki hayatım yani ama huzuru yakalıyorum. nasıl bir şey? Yani bu dayanıklılık çok mu
katılaştırır insanı ya da ne bileyim hani o esneklik çok mu rahatlatır insanı? Bence Nasıldır bu? günümüzdeki strese, koşturmaya, mücadeleye spor yapmak, meditasyon yapmak, yani hem bedensel hem ruhsal hem zihinsel bir takım kendinle uğraşmak, egzersiz yapmak. Meditasyon beynine egzersiz, diğeri fiziksel yaptığın kaslarına egzersiz. Orada bizi aslında iyi tutan, dengede tutan, sağlıklı tutan o. Ben o yüzden çok mutluyum. Eğer bu sporları yapmasaydım, eğer bu dinginlik çalışmalarını yapmasaydım herhalde delirirdim diyorum, yani çok zararlı çıkardım. Bu kadar, çünkü aynı anda iş yapmaya ulaşıp ve bu kadar seyahat ederken. Yani sürekli dünyanın bir ucundayım, sürekli seyahat ediyorum. Bazen diyorum ki pilotlara herhalde yaklaşacağım herhalde yakında uçmaktan. O yüzden Oraya geleceğiz. orada beni dengeliyor yani. Oraya geleceğiz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Var. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Günümüzde biliyorsunuz anormal bir antidepresan kullanımı var. Çok da haklı sebepleri var insanların hayatı. Onlardan biri benim. Keşmekeşi. Yani bu utanılacak, sıkılacak bir durum da değil. Günümüzün hareketli hayatıyla mücadele için insanlar mutlaka sağlık bu ve kullanıyor oluyor. Benim mesela kullanmamama sebep olan tek şeyin spor olduğunu düşünüyorum. Günde 1 saat sporla gerçekten akıl sağlığımı topladığımı hala düşünüyorum ve bu yani benim tamamen fiziksel evet bir yana ama hala ruhsal durumum içinde spora ihtiyacım var. Herkesin ihtiyacı var. Keşke herkes bunun farkına varsa ve spor yapmaya başlasa. Gerçek anlamda ilaç yerine yazılabilecek bir şey. Şimdi dokunuyorsunuz. Corendon Team'e dokunacaksınız. Onlara bir anlamda destek olacaksınız ama son aldığım habere göre sana Premier Lig'den teklif var. Öyle mi? Evet artık futbolcular da esnekliğini kazanmak için, tabii hepsi değil ama farkındalığı gerçekten yüksek olanlar yoga da yapıyor. Ben en son Dubai'de Manchester yoga City'den, yaptırırken Manchester United'dan Luke pardon, Shaw evet. kayıt yaptırdı ve benim için de sürpriz oldu. Ve gerçekten dersimdeki aslında benim için en iyi öğrenci ama en esnek olmayan kişi oydu. Çok fazla düzeltme için benim hoca olarak onu desteklemem gerekti. Bağdaş bile kuramayacak kadar katı kasları. Zaten o da aynı şeyi söyledi. Yani futbol ve bu kadar ağır antrenman o kadar kasları sıkıyor ve kısaltıyor ki onun en azından yoga ile açılması gerektiğini, tatilde bile olsa oraya gelse bile derse kayıt yaptırıp geliyor ve buna zaman ayırıyor. Orada 1-1,5 saatini ayırdı. Hatta ertesi gün yine yoga dersi yapmak istedi ama ben dönüyordum Türkiye'ye. Dolayısıyla artık tenis dünyasına da baktığımızda orada da onların bir anda böyle kapanıp dinginlik, odaklanmayla ilgilendiklerini görürsünüz. Bu yüzmede de öyledir. Yani koşuda da ben koşmaya 35 yaşında başladım. Şu anda 47 yaşındayım aslında. 10 senedir koşuyorum. Hani aralarda hamilelik, doğum falan o kısımlarda koşmadım ama ya 35 yaşında koşmaya başlayıp 38 yaşında Everest maratonu oldu ve ben hayal edemediğim bir duygu yaşadım koşarken. O yükselme duygusu. Zaten meditasyon yapan biriydim. Koşarak da böyle hani bir 15-20 dakika koşunca zaten ben yukarıyla kaynakla bağlanıyordum. Peki Bahar, sen dayanıklılığa dayalı bir efor sarf ediyorsun. Evet. Yani güçlü olmak zorundasın. Ben şunu hep hissediyorum mesela. Özellikle metropolde yaşayan insanlarda sabah yataktan kalkar kalkmaz insanlarda bir yorgunluk, bir bezginlik, bir bitmişlik var. Hani o dayanıklılık, senin sahip olduğun o dayanıklılığa neredeyse bütün metropol insanları muhtaç. Nedir bunun şeyi? Yani o dayanıklılığa kavuşmanın yolu? Ufak ufak her zaman bir sıfırdan büyüktür. Ne kadar şey yapsa yani 20 dakikayla başlayıp kişi 30 dakikaya çıkarması, 40 dakikaya çıkarması, süreyi uzatması ve bir yerinden başlaması her zaman başlamak zordur. Her şeyde olduğu gibi. Başladıktan sonra zaten gerisi çorap söküyor gibi geliyor oluyor ama insanların bir cesarete ihtiyacı var başlamayla ilgili. Çünkü yani ben koşamam, hiç koşmadım. Yani koşu hareketini yapmakta ya da meditasyon yapmak için herhangi bir ekstra yeteneğe sahip olmanıza gerek yok. Yani herkes her zaman bir spor branşına, yani sadece koşu ve meditasyon olarak da sınırlamayalım, başlayabilir. Ben tabii çocuk yaştan itibaren başladığım için aradaki farkı yani sonradan mesela Ece'ninkisi benim için anormal Bana bir durum. da onunkisi anormal yani geliyor. 35 yaşından sonra ne oldu da kafana bir şey mi düştü de başladım bu kadar Everest'e tırmanacak ne yaşadım? Eski kocamla tanışacakmışım. Ben koşuya giderken uçakta tanışmıştım yani eski eşimle. O uçak anılarına geleceğiz dediğim gibi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi son 10 yıldan bu yana Türkiye'de özellikle kadınların spor yapmaya yatkınlığı, kendilerine bakma, sağlıklı yaşam tarzlarında bir yükseliş izliyoruz hep beraber. Dedim ya, Türkiye'nin 2 başarılı kadınıyla birlikteyim. Bunda kendinizin etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ben kendi branşım adına düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Çünkü daha federasyon yokken başlayıp ilk amatör branşlarda sponsorluk alabilen nadir insanlardan birisiyim ve şimdi bugün günümüzde çok fazla yarışan, dünya şampiyonasında, Ironman dünya şampiyonasında yarışan
sporcu var. Onlara öncülük yaptığımı düşünüyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Evet, ben de Bahar'ı o şekilde tanıyorum yani. Ya nasıl yani Bahar, bir de bakıyorum böyle bizim boylarımız da vücutlarımız da aşağı yukarı aynı. Ya nasıl ya o kadar saat yüzü, nasıl o kadar saat bisiklet, nasıl o kadar saat koşuyorsun derken o da bana işte aynı şekilde sen nasıl meditasyon yapabiliyorsun? Ya ben nasıl yoga Everest'te yapılır nasıl falan. tırmanırsın Everest'te nasıl yani işte ben onu yaptığını bazen yapamıyorum ama bir yerden başlanıyor. Evet. Bir magazin sorusu sorabilir miyim ikinize de? Yani bu tamamen magazin sorusu. Diyelim ki yarın yarışacaksınız, koşacaksınız. Sabah kalktınız. Şık olmaya gayret ediyor musun? Ben mutlaka. Ben de. Nasıl? Ben Makyaj? renk kullanıyorum. Hayır, makyaj Hayır. yapmıyorum ben koşarken. Nasıl? Bazen çekim olduğunda hani mecburen oluyor ama genelde güneş koruyucumu sürüyorum. Bir kere cildime dikkat ediyorum. Bu yaşta böyle genç duruyorsam hani içten dıştan kendimi besliyorum, sağlıklı yaşıyorum. Ben renk çok seviyorum. Renk kombinliyorum. Yani çorabım, ayakkabım, takacağım o günkü küpedeki Tabii onlar da sembol. motivasyon sebebi. Ben çok renkli giyinerek senelerdir, yani ben Everest Maratonu'nda çok ciddi bir şeyde Türkiye'yi temsil ediyordum. Gerçekten giderken en zorlandığım şey valiz yapmaktı. O kombinleri ayarlamak, renkleri. Ya o parkuru bir podyum. Ve Everest'te biliyor musunuz bana uzak doğulu bir kadın Titan nereden diye sordu. Al işte dedim, kadın her yerde, kadın Evet. Everest'in tepesinde 21 gündür yamulmuşuz yani. Kadın bana Titan'ın nereden olduğunu soruyor. Bence zaten ya benim yaptığım sporun adı Ironman. Düşünün yani hani erkek Iron Woman. sporu. Ben hala Iron Woman diyorum ama ona. Evet Ben yani hani bir diyemiyorum. marka ve tescilli diye bir şey demiyoruz ama yaptığımız sporda bakıldığında geçmişte bence günümüzde pek çok kadın sporcu kendi dış görünüşüne de özen gösteriyor artık. Eskiden de böyle kadın sporcu dediğin erkek gibi olur falan. Ben hiçbir zaman bunu benimsemedim. Zaten insan olarak da öyle bir yapım yok. Ya acayip böyle şıkır şıkır süslü birisi değilim. Yani çok renkli birisi de değilim. Bugün hatta konuştuk yeni gelirken. Ama mutlaka saçım çok düzgün olur. Kıyafetlerim benim de kombindir. Böyle çok alakasız şeyler rastgele giyip çıkmam. Ağzım, burnum, bir hafif makyajım vardır benim. Yani suratıma bir şey sürmem ama işte gözüme şeyler sürerim. Takılarımı her zaman takarım. Yani yarışlarda da çıkarmam. Var mıdır öyle uğurlu takı? Vardı yıllarca bir tane atlı karıncanın atı annemin hediyesidir. 20 yıl boynumdaydı ve yarışmaya bırakana kadar hiç çıkarmadım. Evet, çocuktan sonra kolyeyi değiştirdim. 5 yıldır da aynı kolyede devam ediyorum. Bir bizim milat yani çocuktan önce, çocuktan sende var mı sonra. Ece? Benim kendi kendime söylediğim içsel meditasyonlarım var. Özellikle bir şey takmak değil Bizimle ama paylaşır mısın? dişil onu? enerji rengi turuncu ve kök çakra kırmızı rengi, korendon rengi. Aslında onun da tonu çok güzel. Nar çiçeği kırmızı gibi. Evet. Mutlaka üstümde öyle bir renk oluyor her koşuda. 20 yıl sonra, hadi diyelim ki 25 yıl sonra. Böyle internete girdiğinizde Ece Vahapoğlu, Bahar Saygılı isimlerini gördüğünüzde karşısına ne yazmasını isterdiniz? Sporu sevdiren, ilham veren kadınlar. Ben de hala şu an Wikipedia'da baktığımız eski milli sporcu ya da milli sporcu yazıyor. Bence çok gurur verici bir title. Hayatım boyunca. Yani ben ilk milli takıma girdiğimi hatırlıyorum. O milli takım kıyafetini giymek için. Yani motivasyonum buydu. Bayraklı bir tane işte Adidas, Nike neyse markası hatırlamıyorum ama o tişörtü, o eşortman takımını almaktı. Yani dereceye girmekteki amaç, motivasyona bakın. Size bir şey söyleyeyim mi? Eski milli sporcu Yani yazabilir. gerçekten ben hep kadınlarla yaşadım. Köpeğim bile kadındı yani. Dolayısıyla kızım, işte eşim, kadınlarla yaşamak cennette yaşamak gibi bir şey. Şanslısınız. Hele hele Türkiye gibi bir coğrafyada başarılı kadınları görmek çok daha keyifli bir şey. Onun için iyi ki varsınız. Onları söyleyeyim öncelikle. Yani ben eşim adına, annem adına, kızım adına, hatta şu anda rahmetli oldu. Köpeğim adına bile size çok teşekkür ediyorum varlığınız için, örnek olabildiğiniz için. Şimdi Ece, Londra'ya gideceksin galiba değil mi? Önümüzdeki sene. Evet, Nasıl yazın. gideceksin? Çok keyifli bir rota çizdim bunun için. Şöyle bir planlamam var. Oğlumu yaz okuluna götüreceğim. Oğlum ilkokula başladı. Londra'da yaz okuluna götüreceğim. Ama yazın Temmuz'da götüreceğim için bir Antalya'ya gideceğim önce. Antalya'da belki biraz tenis oynarız, biraz denize gireriz, biraz tatil yaparız. Ondan Corendon'un sonra tenis da Corendon'un tesisi. evet tenis Biliyor musun o tesisi? biliyorum tabii ki biliyorum. Ben orayı ziyaret ettim. Olağanüstü Oradaki orası, otelde de evet kaldım. ya. Ve o zaman demiştim ya ben buraya Efe biraz büyüyünce geleyim o böyle bir tenis kampı yapsın diye. Belki öyle bir şey yapıp Antalya'dan da direkt hiç İstanbul'a dönmeden oradan da Londra'ya, Corendon'un uçuşu var direkt. Londra'ya geçerek de 2 haftalık yaz okulumuzu, yaz
tatiliyle aslında okul aktiviteyi, işte ben Londra'yı gezeceğim ve yoga yapacağım, bir stüdyolar arayacağım. O şekilde güzel, böyle çok keyifli bir planlamam var. Var, onu soracağım. Bu direkt uçuşlar bir sporcu için çok önemli değil mi? Vazgeçilmezimiz. Yani böyle aktarmaya geçmek o bisiklet çantalarıyla, o yarış çantalarıyla. Biz çünkü yani sporcuyken, yarışa giderken evden taşınıyor falan zannedebilirsiniz. Bir de şeyi hatırlıyorum, yani arkamda kadın, ufacık kız, bir de daha zayıfım o zaman. Ufacık kız nasıl kaldırdı o çantayı, gördün mü? İçinde bisikletim var ama aslında o kadar ağır değil, ama tabii çantanın ebatı büyük olunca gördüm, bizim oğlan hayatta kaldıramaz diye böyle karı koca birbirini dürtmüştü bir kere. Bu komik bir anımdır. Ama uçağın yani aktarma olması demek bizim o eşyaları tekrar alıp tekrar diğer bagaja vermemiz demek. Uzun uçuşlarda direkt uçuş, yani Antalya'dan İngiltere'ye, Londra'ya direkt uçuyor olması mucize gibi bir şey, vazgeçilmez. Yani sporcular biliyorsunuz zaten çok fazla Akdeniz bölgesinde antrenman yapıyor oluyoruz. Biz milli takım kamplarımız çoğunlukla orada oluyor. O yüzden muhteşem. Peki bu trail yarışları, yani çok uzun yarışlar, olimpik branşların dışında yarışlar ve gerçekten büyük efor sarf edilmesi gereken yarışlar. Bir kadının bu tür yarışta var olması ne tür zorluklar getiriyor Ece? Sen bu tür yarışlara katıldın. Yarışlara katıldım. Mesela kadınların bence erkeklere göre daha çabuk tuvalete gelebiliyor. Biz yani daha çok su içiyoruz. Mesela ben öyle bir sorun yaşıyorum. Ve Yunanistan'da, yani hala Atina'yı düşündüğümde, Atina'da 2 kez koştum. Döngüsel olarak, kadınsal olarak öyle bir haftamdaydım ve yarışta o şekilde koşuyordum bir kadın olarak. Ayın belli döngülerine göre bedenimiz, hormonlarımız değiştiriyor. Ve Atina'daki koşularımda gerçekten mesela zorluk çektim ben orada. Ve Atina'da Yunan olimpiyat böyle altın madalya sahibi sporcular arkadaşlarımız da orada, çok güzel arkadaşlıklarıydık. Yani sporcular dünyanın her yerinde global bir şekilde veya işte kadın her yerde, aynı dili konuşmasan da, aynı ülkeden olmasan da çok birleştirici bir şey. İşte kadın olmadığında dediğim gibi Everest'te bile Titan'ı sorabiliyorlar. Bence doğayla mücadele etmek insanla mücadele etmekten daha kolay diye düşünüyorum ben. Yani daha huzur verici en azından. Biliyorsunuz Corendon'la bizim yolculuğumuz var. Böyle bir yükselişimiz var önce uçakla birlikte. Şimdi ikinize de ayrı ayrı sormak istiyorum bunu. Ya ben kariyerimin bu döneminde evet bak yükselişe geçtim artık dediğiniz bir dönem vardır mutlaka. Ece, senden başlayalım. O hangi döneme denk geliyor? Benim dönem oluyor. Bence hayat zaten böyle. İşte arada biraz daha düz gidiyor. Ben asıl en sıçramamı sanki böyle bir 6 ay sonra yapacağım gibi geliyor. Hayatımın Henüz daha yapmadık. ben hala tatmin olmadım. Çünkü ben global bir isim olmak istiyorum artık. O yüzden Dubai, Londra, Portekiz, pek çok yere gidiyorum. Artık oralardan book ediliyorum. Orada yoga dersleri veriyorum. Dolunay seremonileri, kakao seremonileri yapıyorum. Benim de şu anda hedefim, zaten derslerim, yoga derslerim hep Türkçe, İngilizce veriyordum. Global bir isim olmak. Global anlamda dişil enerjiyle, kadınları yükselten, spor enerjisiyle iyi bir yoga eğitmeni, yoga hocası olarak global bir isim olmak. Dolayısıyla onun adımlarını attım. Çok da yükseleceğim. Hem kitaplarım İngilizceye çevrilecek, hem benim kamplarıma gelmek isteyecek bütün dünyadan insanlar. Ama hayatımda Everest maratonu milattır. Everest maratonu gibi zorlu bir maratondaki ilk ve tek Türk olmam benim için çok dönüşümdü. Bir de Hindistan ve Bali'ye gittiğimdeki kamplardan sonra hayatımda olumsuz gibi duran, yani anne baba vefatı da dahil, boşanma da dahil, sağlıkla ilgili bazı şeyler de dahil, çok travmatik aslında görünen ama orada güçlü bir şekilde, bilge bir şekilde durabilmeyi, çok büyük, o durabilmeler bana çok büyük dönüşümler yaşattı ve hissediyorum. Yani benim bilgelik seviyemi çok arttırdı ve olduğum yerden o yüzden de çok memnunum. Bu daha da yükselerek gidecek. Benim için de aynı şey geçerli. Geçmişte yükselişlerimiz olmuş olabilir ama en iyisi henüz olmamıştır. Hiçbir zaman geçmişi anıp da ne güzeldi diye yad etme taraftarı değilim. Hayat çok güzel. Her zaman sürprizlerle dolu ve eminim ileride beni de bekleyen güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Hayatta hep biliyorsunuz şey yok, yükseliş yok. Tabii, Kimi zaman da mutlaka. türbülans var. Evet. Ve o türbülansı nasıl aştığınızı da öğrenmek istiyorum. Yani spor bana çok yardım ediyor. Meditasyon bana Ama çok neydi yardım ediyor. türbülans? Türbülanslar çok var. Yani Hangi işinle ilgili türbülans yani o kadar sayalım? çok var ki birkaç, Ama yani ben mutlaka unutamadığım mesela bir şu anda türbülansım vardır. Kapadokya'dayız. Çok güzel bir yerde röportaj yapıyoruz ve ben bundan şu anda işte 3 ay bile olmamış. Ben tam aynı buraya birkaç metre uzaklıktaki bir yerde bir telefon konuşması sonucu babamın vefat ettiğini öğrendim. Tam burada. Tam şu alanda. Dolayısıyla şu anda mesela onun bile dönüşümü bana hani güzel. Sizin adınız Mehmet, benim babamın adı Mehmet. Bu kez oğlumla geldim.
torunuyla. Bu bir tanesi. Yani böyle pek çok şey yaşıyorum. Ya da 20 sene önceden temizlenmemiş karmalar karşıma hayat çıkartıyor. Çok daha farklı şekilde. O kişiler de değişerek, dönüşerek. Ben biraz karmanın ve ilahi adaletinde bu dünyada da yaşandığını düşünüyorum. Türbülanslardan ben her zaman gözümü kapatıp biraz içeriye bakmakla geçiyorum. Ben şu anda da türbülanslı bir dönemdeyim aslında ama siz bunu anlamıyorsunuz benim gülen yüzümde. Çünkü dinç günlerimde sağlığıma, sporuma, neşeme, dans etmeme, keyfime, seyahatime devam ediyorum. Ama dinlenmem gereken zamanlarda da o türbülansları yaşıyorum. O da hayatın bir parçası. Kabul. Akış, kabul. Ya benim için hayat zaten bir deneyim alanı gibi bir yer. O yüzden her deneyimimizde muhteşem geçecek diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Herkesin farklı farklı sınavları var. Kimisi sağlığıyla sınanıyor hayatta, kimisi parayla, kimisi çoluğuyla, çocuğuyla, Allah korusun, yani hepimizin çocukları da var. Ama burası bir sınav yeri. Dolayısıyla oturup da bu benim başıma geliyor değil, herkesin başına her şey geliyor dediğimizde yani biz hiçbir şeyiz, herkes gibiyiz diye düşündüğümde ben rahatlıyorum her zaman. Bütün böyle zor süreçlerdeyken ya benim bu zorluğum var ama daha şöylesi de olabilirdi. Onun da busu var, şunun da busu var. Yani oturup da ben bununla bence hayıflanmamalıyım deyip böyle kendimi rahatlatabiliyorum. Yarış anında da mesela yarışırken de şimdi 10 saat Ironman yarışı koşuyorsunuz. Ya aklınızdan neler neler geçiyor. 10 saat boyunca düşün bitmez, yani baş başasınız kendinizle. Ve orada Müzik falan dinliyor musun o ara? Yani hayır, herhangi yasak. bir şey. Yasak. mı? Hiçbir şey, her şey yasak. O an düşünüyorum, canım acıyor. Bütün 10 saati boyunca her saniyesinde canım acıyor. Ama herkesin o an orada canı acıyor. O 2000 start alan herkes benimle aynı acıyı çekiyor. Onu düşündüğümde birinci de o acıyı çekiyor, sonuncu da o acıyı çekiyor. Benim yanımdaki giden, önümde, arkamdaki de o acıyı çekiyor. Onu düşündüğümde rahatlıyorum ve biz bundan keyif alıyoruz ki 2000 kişi buraya toplanmışız diyorum. Yani bütün hayat benim için böyle. Deneyimde olumsuzluklar da oluyor ve bir şekilde hayat devam ediyor. Hiçbir zaman dünyanın son günündeyiz. Neler yani çocukluktan itibaren mesela en önemli sınavımız var. O zaman çocukken tek derdimiz o sınavdan geçebilmek yani. Şimdi Bahar, bir şey söyleyeceğim. Bana hep sordukları zaman ben dağda ölmem diyorum. Neden dağda? Çünkü dağcı değilim, dağa çıkmam ben. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman ya ben bir sporu zor yaparım ya da insanlar normalde bir sporu zor yaparlar. Sen bir triatletsin. Yani aynı anda 3 sporu birden yapıyorsun. Nereden aklına Ama geldi? ben Hani iş bu... olarak da çalışırken de çoklu işler. Yani hem akademisyenim hem organizasyon yapıyorum. Ya ben insan olarak gerçekten dikkat dağınıklığı olan birisiyim yani resmi. Ya müthiş bir disiplin değil yani ve yüzme, koşma yani bu disiplini sağlayabilmek çok kolay bir şey değil. Ama bence bana katkısı çoktur. Hem o içinde bulunduğum duruma, yani dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, normalde şu an bütün çocuklara ilaç veriliyor Evet, konuyla maalesef. ilgili. O dönem tabii benim dönemimde ilaç falan yok. Sporu verin, enerjisini atsın diye yönlendirilmişim yüzmeye bir şekilde. Oradan antrenörün etkisiyle işte koşuydu, bisikletti. Sonra ben baktım insan olarak da çoklu şeylerle meşgul olduğumda kendimi iyi ve disiplinli hissedebiliyorum. Yani tek iş, tek meslek, yani mesleğin ne dediğinde bir sürü şey sayabilirim size. Ben illa bir mesleğe ait hissedemem kendimi. İnsan yapım gereği hiçbir zaman beyaz yakalı olamam mesela. Yani çok imrenirim ama mümkün değil benim için. 23 Nisan'da beni o koltuğa bıraksalar, herhangi birisinin koltuğuna gerçekten işi batırır çıkarım. O kadar hiç ait değilim ama bireysel spor yapıyorum zaten. Kendi yaptığım her işte en iyisini yapmaya çalışarak çoklu işler yapabiliyorum. Sporum gibi yani. Sporun bana kattığı bir yetenek bence o. Ece, seni yıllarca televizyonda gördük. Yani hep dışa dönüktün. Sonra bir anda Ece içe dönük. İçe dönük. Doğruyu buldum diye. Ya ne tetikledi bunu? Şimdi tekrar dışa döndüm. Yani şöyle çok güzel dengeliyorum. Dışa dönmek çok güzel. Ben çok sosyal ve çok görünmeyi, paylaşmayı, bilgilerimi de aktarmayı seven, yazarak, çizerek, sosyal medyayı çok aktif kullanarak ya da kitaplar yazarak 13 tane kitabım var. Yani hep aktarmışım, hep sahnedeyim. Yani ya sahnede spor yaptırtıyorum, yoga yaptırtıyorum markalar, kurumlar için, ya sahnede sunuculuk yapıyorum, moderasyon yapıyorum. İçe dönmeden dışa dönüklüğü daha fazla devam ettiremezdim. Çok yüzeysel gelirdi ama sadece içe dönüp de işte böyle bir mağaraya girip de kapanamayacağıma göre dışa dönüklük ve içe dönüklüğü bence çok güzel dengede götürüyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Yani dışa dönük olun ama içinizi de unutmayın. Bunun yolu yoga mı? Hayır, benim için yoga, başkası için başka bir şey olabilir. Yani yogada ben şimdi bedensel hareketler de var, esneklik, güç. Fakat çok güzel odaklanma ve içe dönük olduğu için aslında beynine de egzersiz yaptırtıyorsun, zihnine. Hiç tahmin etmediğin kaslarını çalıştırıyorsun ya da sürekli her derste bir duygu çıkıyor, bir farkındalık, bir fikir geliyor. Yani hiç boş geçmiyor yani yoga. Ben ders verirken de kendi başıma yoga yaparken de güzel dengeleniyor. Çok çok memnunum yani ve benim dışa dönüklüğüm daha da bence dışa dönerek, işte diyorum ya, global
olacak. Yeniden şu anda televizyonlarla görüşüyorum. Çok yakında bence yine televizyonda olacağım. Ama televizyon yöneticileri benden yayında meditasyon yaptırmamı istiyor aynı zamanda. Yani o içe dönüklüğün herkes artık çok farkında. Farkına vardı. Evet, biz de sizin farkınıza vardık. Yani gerçekten iyi ki varsınız. Çok güzel sözlerden biriydi benim için bu. Geçtiğimiz günlerde yine Corendon Sport Talks'a konuk olan Simge Aköz, Eczacıbaşı voleybol takımının kaptanı. Senin için en güzel iltifat ne oldu dediğimde küçük bir kız çocuğunun bana koşup ileride senin gibi olacağım demesi demişti. Umuyorum ve diliyorum ki Türk kadınları, Türk kızları, çocuklarımız, evlatlarımız ileride sizin gibi olurlar. Sizin gibi rol model olurlar. Varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için de çok Teşekkür teşekkür ederiz. ediyorum. Sağ olun. Efendim haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.